Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu prenses bebek yeleğini bugün sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Yapması çok kolay ve çok güzel bir görünümü var. Bakın 3D görünümlü bir yelek. Bebeğinizin üzerinde çok da şık duracaktır. Arka görüntüsü de bu şekilde bakın. Elbise görünümlü arka görüntüsü de. Biz bugün bu yeleği 3-6 aylık bebekler için çalışıyoruz arkadaşlar. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız sizler için yeleğin standart bebek ölçülerini ben tablo halinde hazırladım. Bu videonun açıklama bölümüne ekledim. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde bu standart bebek ölçü tablolarını bulabilirsiniz. Robanın yüksekliğini, yeleğin enini ve boyunu o tabloya göre hazırlayabilirsiniz. En güzeli de bebeğiniz yanınızdaysa bebeğinizin üzerine göre ölçmeniz daha doğru bir sonuç verecektir. Yeleğimizin yapımına yakadan zincirler çekerek başlıyoruz. Daha sonra modeli yerleştiriyoruz. Modellerin içerisindeki trabzan sayılarını arttırdıkça robamız büyüyor. Ekstra bir arttırma yapmıyoruz belli noktalardan. Biz bugün 3-6 aylık için çalışıyoruz demiştim. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu başlangıç zincir sayısını daha fazla çekebilirsiniz. Ben bugün 72 zincir çekerek 3-6 aylık bebeklere göre yaptım bu yeleği. Ve 24 modelden oluştu yeleğimiz. Bu 24 modeli 3'er ön bölümlere, 6'şar kollara, 6 da arkada olmak üzere toplam 24 tane yaptık. Siz yeleğinizi büyütmek istiyorsanız modele göre büyütürseniz daha düzgün olur arkadaşlar. Ön bölüme ben 3'er model yerleştirdim. Siz bu 3'er modeli 4 model yapabilirsiniz. Arka bölüme de 6 model değil de 7 model yerleştirebilirsiniz. O zaman yeleğinizin ölçüsü büyür. İpinizi de kalın tutarsanız o da yeleğimizin büyük olmasına sebep olur. Benim ipim biraz ince, küçük bebek için çalıştığım için siz aynı sayılarda daha kalın bir ip ve bir numara büyük bir tığ ile çalışırsanız yeleğiniz büyük düşecektir. Her bir model için 3 zincir gerekiyor arkadaşlar. Ona göre arttırma yapacağınız yeleğe göre kaç model fazla yapacaksanız ona göre başlangıç zincir sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Mesela ben bu yeleğimi 72 zincir çekerek başladım. Ama biraz büyük olsun, bir yaş için olsun istiyorsam buna birer tane önlere ekleyerek 4 model, bir arkaya ekleyerek 7 model de arkayı yapabilirim. O zaman 72 değil de 81 zincir çekmem gerekir. 9 zincir arttırarak. En güzeli de sizin başlarken bebeğinizin boynuna göre ölçmeniz olacaktır. Zinciri çekin, bebeğinizin boynuna göre zinciri ölçün, ona göre modelleri yerleştirin. Her bir model için 3'er tane zincir gerekiyor arkadaşlar. Yeleğimize ince düğmeler diktim ben. Siz elinizde hangi düğmeniz varsa onu dikebilirsiniz. Robaya 3 düğme yeterli gördüm. Siz daha fazla boydan boya da düğme dikebilirsiniz arkadaşlar. Yeleğimizin yanında takım olarak ben bir de hırka yaptım. Bakın aynı modelden prenses hırkamız da hazır. Bu hırkanın linkini de ben açıklama bölümüne ekleyeceğim arkadaşlar. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız YouTube linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz.
Bu da çok güzel bir hırka, bakın takım halinde bebeğinize giydirebilirsiniz. Bu ölçüde yapacağımız bir yelek için bir yumak ip yetiyor. 100 gram bir yumak ip yetiyor arkadaşlar. Ben bugün Nako bebe yüz yününü kullandım. Bakın bu ipi kullandım. Renk numarasını, rengini çok merak edenler oluyor genellikle. Bakın 44-30 numara renk numarası. Bir yumak ipten bir yelek çıkıyor arkadaşlar. 3 adet düğme kullandım. Siz tercihinize göre kaç adet düğme kullanacaksanız o kadar düğme bulundurun. Tığ olarak da ipimin kalınlığına uygun olarak 3,5 numara tığ kullanıyorum. Siz daha kalın bir ip veya tığ numarasını büyüterek yeleğin ölçüsünü büyütebiliyorsunuz. Ona dikkat edelim. Hazırlayacağımız malzemeler bu kadar. Siz malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte bu güzel ve şık 3D görünümlü prenses yeleğimizi örelim. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Yeleğimizin robasına başlayabilmek için 72 adet zincir çekiyoruz. ...72 zinciri çektim bakın. 2 zincir daha çekelim 72'nin üzerine 1, 2 zincir. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bir gözenek, 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe bir adet çakma trabzan yapıyorum. Çakma trabzanı şu şekilde yapıyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Bakın gözeneğin içerisine batıyorum. Trabzan yapıyor gibi çekiyorum. Ama bir defa da çıkartıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki gözeneğe geçiyorum. İpi alıyorum. Bir defa da çektiriyorum bakın. Bu çakma trabzan oluyor. Bu şekilde bir sıra çakma trabzan yapıyoruz. Bazı arkadaşlar buna kısa trabzan da diyorlar. Siz nasıl adlandırılıyorsanız artık. Bu şekilde zincirin üzerine 72 adet çakma trabzan yapalım sıra sonuna kadar. Bakın zincirin üzerine 72 adet çakma trabzanlar yaparak geldim. Siz bu aşamasında bebeğinizin boynuna ölçerek yaparsanız daha düzgün bir çalışma yapmış oluruz arkadaşlar. Şu şekilde bebeğinizin boynuna göre ölçün. Denk geliyorsa tamamdır. Eksikse arttırma yapın. Fazlaysa eksiltme yapın. Hemen ben bu zincirimizin ve çakma trabzanın kaç santim olduğunu ölçerek sizlere göstermek istiyorum. Hiç çektirmeden, bakın örgümü çekmeden bir uç noktasından diğer uç noktasına kadar 32 santim. Bakın. Örgüyü hiç çektirmeden 32 santimlik bir roba başlangıcımız var. Hemen ikinci sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın ilk gözeneği atlayıp ikinci gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğin içerisine bir V şekli yapıyorum. Bakın yine bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yaptım. 2 adet V şekli elde ettik. İpi tığın üzerine aldım. 1 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğin içerisine bir adet trabzan yaptım. 1 2 zincir, aynı gözeneğe bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncü gözeneğe trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar V şekilleri yapıyoruz arkadaşlar. Toplam 24 adet V şekli oluşuyor. Bu çektiğimiz ve yaptığımız trabzanın üzerine 24 adet V şekli yapalım. Son V şeklini yapıyorum. Bakın sıranın sonuna geldim. Son sıram, bakın bir tane de trabzan da sıra sonuna yapıyorum. Başlangıçta da 3 zincir çekerek başta bakın bir trabzan elde etmiştik. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. En son yaptığım bu trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Toplam 24 adet V şekli yaptık arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü sıramızda V şekillerinin içerisine trabzanlar yapacağız. Bakın bir tane trabzan yaptım başlangıçta. İpi tığın üzerine alıyorum zincir çekmeden. V şeklinin içerisine bir adet trabzan yaptım. Bir trabzan daha yaptım. 2 tane trabzan yaptık. 1 2 zincir, aynı V şeklinin içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine almadan 2 V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şekline geçiyorum. 1 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine almadan 2 V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki V şeklinin içerisine 2 adet trabzan yaptım. 1 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 2 V arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir sonraki V şeklinin içerisine geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 V ortasına sık iğne şeklinde batarak sıra sonuna kadar tamamlayalım.
Sıra sonuna geliyoruz. Son modeli yapıyorum. 1 2 trabzan, 1 2 zincir, aynı V şeklin içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Son trabzanı üzerine bir adet trabzan yapıyorum ve sırayı bitiriyorum. Robanın şeklini bir görelim. Bakın, yuvarlak bir roba yapıyoruz. Hemen robamızda 4. sıramıza geçelim. İlk sırada çakma trabzan yaptık. İkinci sırada V şekilleri yaptık. Üçüncü sırada V şekillerinin ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, V şekillerinin ortasına batma şeklinde bir sıra yaptık. Şimdi 4. sıradayız. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanı sabit olarak yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sefer yine trabzanlar yapacağız ama farklı bir şekilde yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Trabzanları bu sefer bakın, bir alt sırada ikişer trabzan yapmıştık. İlk trabzanı şu şekilde belinden kavrayarak bir trabzan yapıyorum. İpi biraz gevşek tutalım arkadaşlar. Çok sık yapmayın. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Bakın, tepe noktasına batmıyorum. Belinden kavrayarak bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine aynı V şeklin içerisindeki bir sonraki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şeklinin içerisindeki bu trabzanları belinden kavrayarak trabzan yapacağız. Başka hiçbir işlem yapmadan zincir çekmiyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şeklinin içerisindeki trabzana bir adet belinden kavrayarak trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Hemen yanındaki trabzanı belinden kavrayıp trabzan yaptım. 1 2 zincir, bir sonraki trabzana geçiyorum. 1 2 trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki V şeklin içerisindeki modele geçiyorum. İlk trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. İkinci trabzanı da aynı şekilde belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Görüntüsü bakın, düz görüntüsü burası. Yeleğimizin düzgün kısmı burası olacak. Görüntü şekli böyle oluyor. Bu şekli elde edebilmek için de trabzanları belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir, hemen bakın yanındaki trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. Bir sonrakinde aynı şekilde belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Diğer V şeklinin içerisindeki modele geçiyorum. Bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 1 2 zincir. Hemen yanındaki ilk trabzanın belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sırayı aynı şekilde devam ediyoruz. V şekillerin içerisindeki bu trabzanları, 2 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekiyoruz. Bakın, 1 2 trabzanı yaptım. 1 2 zincir.
Sıra sonundaki son modeli yapıyorum belinden kavrayarak trabzanları. 1 2 zincir, trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. Diğer trabzanı da aynı şekilde belinden kavrayarak trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Son trabzanı, bakın sıra sonunda ve başında olan trabzanımızı trabzan yaptım. Örgüyü çeviriyorum. Görüntüsüne bir bakalım. Bakın, görüntü giderek genişliyor. Bir zincir çekiyorum. Aynı trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Bu başta ve sonda birer adet trabzanımız yelek bitesiye kadar devam edecek arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdiki sıramızda bu 2 zincir çektiğimiz yer vardı. O zincirlerin boşluğuna bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bakın, 2 alt sırada, yani bir önceki sıra değil, daha önceki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştık modelimizde. Bu sırada da aynı işlemi yapıyoruz ama bu sefer 2 trabzan değil de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde yapıyoruz. Robamızı büyütüyoruz çünkü çoğaltma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Bu iki modelin ortasındaki boşluk var. Oraya sık iğne şeklinde battım. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki modelin, bu modeller birbirini devam edecek. Modelin ortasındaki 2 zincirlik bölüme bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir, aynı zincirin üzerine 3 trabzan daha yapıyorum. 3 2 model ortasındaki boşluğa sık iğne şeklinde sabitliyorum. 1 2 3 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan. 2 model, bakın, 2 model ortasındaki boşluğa sık iğne şeklinde sabitliyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. 2 zincirlerin ortasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 model arasındaki boşluğa sabitleyerek diğer modele geçiş yapalım. Bu sıradaki son modelin üzerine yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde yaptık bu sırayı. 2 3. Sıramız bitti. İpi tığın üzerine alıyorum. Son trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum sabit olarak. İpi tığın üzerine alıyorum.
Bu sıramız tekrar belinden kavrayarak yapma sırası. İlk gördüğüm trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. Üçüncü trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. 1 2 zincir, ipi tığın üzerine aldım. Bir sonraki modele bakın, trabzana geçtim. Belinden kavrayarak bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. Üçüncü trabzanı yaptım. Bir alt sırada üçer tane trabzan yapmıştık çünkü. Hiç zincir çekmeden, bir yere batmadan ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modelim, bakın bu modelin ilk trabzanını belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İkinciyi trabzan yaptım. Üçüncüye trabzan yaptım. 1 2 zincir. Aynı modelin devamındaki 3 trabzanı da belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. Burada da aynı şekilde 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Diğer 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Hemen görüntüsüne bakalım. Bakın, görüntü şekli olarak böyle oluyor. Bir önceki modelde ikişer trabzan yaptığımız için biraz küçüktü. Roba giderek büyüdüğü için bu sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. Devamında bu yaptığımız 3 trabzanların üzerine şimdiki yaptığımız sırada belinden kavrayarak yapıyoruz. Robamız artık bu şekilde devam edecek. Bir sırada 3 trabzan, bu bir önceki sırada yaptığımız gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada da şu anda yaptığımız sırada olduğu gibi ilk 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapacağız. 2 zincir çekeceğiz. Bir sonraki 3 trabzan da belinden kavrayarak trabzanlar yapıyoruz. Zincir çekmeden diğer modele geçiyoruz. Diğer modelde de aynı şekilde ilk 3 trabzanı belinden kavruyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Devamındaki 3 trabzanı belinden kavruyoruz. Roba boyunu istediğimiz ölçüye gelesiye kadar bu iki modelin, yani iki sıranın tekrarıyla devam edelim. Roba bitiminde kolu gövdeden ayırma işlemiyle örgümüze devam edelim. Robayı ben tamamlayarak geldim. Bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar, tam yuvarlak bir roba elde ettim. Benim yapacağım ölçü için yeterli bir yükseklik oldu. Kaç santimlik bir roba yüksekliği yaptığımı hemen ölçüyorum. Bakın, uç noktadan bu uç noktaya kadar 10 santimlik bir roba yüksekliği var. Bu ölçü de benim yapacağım yelek boyu için yeterli bir ölçü. Hemen gövdeyi kollardan ayırma işlemine geçiyoruz. Artık kolların örgüsünü burada bitirdik. Bakın, bu şekilde kalacak. Gövde kısmına geçiyoruz hemen. Robanın sonundaki sırayı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan sırasında bıraktım. Şimdiki sırada arkadan, bakın bu taraftan belinden kavrayarak alma sırasını yapacağız. Bir zincir çektim. İlk trabzanın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. İlk trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı belinden kavrayarak yaptım. Üçüncüyü yaptım. 1 2 zincir. Bir sonraki 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyoruz. Diğer modelde de aynı şekilde 3 modeli bu şekilde
yapalım. 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki modelin ortasına battım. 1 3, bakın. 1 2 zincir, üçüncü modelimiz bu. Ön bölüm oluyor burası arkadaşlar. Bakın 1 2 3 modeli tam olarak yaptım. Dördüncü modele geçiyorum. Dördüncü modelin ilk trabzanı belinden kavrayarak yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Koldaki bakın bu başladığım trabzanına başladığım model var. Onu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 modeli atlıyorum. Bu 6. modelin son trabzanına bir adet trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için diğer modele geçiyorum. 1 2 3 1 2 zincir, bir sonraki modele geçiyorum. Bakın 3 trabzanı daha yaptım. Diğer modele geçtim. 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir, 1 2 3. Arka bölüm için 6 adet modeli bu şekilde tamamlayalım. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Üç trabzanı yaptım. Diğer modele geçiyorum. 1 2 3 trabzanı belinden kavrayıp trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Diğer 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. 3 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan sayıyorum hemen. 1 2 3 4 5 6. 6. modelimiz bu. Bakın ipi tığın üzerine alıyorum. 7. modele geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu başladığımız modelle birlikte 1 2 3 4 5 6 atlıyorum. Bakın 6. modelin son trabzanına belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Ön bölüme geçtik, artık kolun modellerini atladık. Ön bölümdeyiz şu anda. 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan. Diğer modele geçiyoruz. 1 2 3 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan. Son modeli yapıyorum. 1
2 3 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan modelleri bitirdik. Son trabzana da bir adet trabzan yapıyorum. Modelimizin bakın roba ayrımını görelim bir. Ön bölümlerde üçer model, kollarda 2 4 6 model, arkada da aynı şekilde 2 4 6 model var. 24 model ile başlamıştık robaya. 6'şar kollarda 12, üçer önlerde toplam 6 adet, 18, 6'da arka bölümde toplam 24 adet modeli yerleştirdik. Şimdi gövdede ikinci sıraya geçiyoruz. Kol altında arttırma model yapacağız. Orayı da yapalım. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzana trabzan olarak batıyorum. 2 zincirlik bakın modelin ortasındaki 2 zincirlik bölüme geçiyorum. 1 2 3 trabzanı yaptım. 1 2 zincir, aynı boşluğa 1 2 3 trabzan. 2 model arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Gövdede artık bu batma işlemlerinde birer zincir çekelim. Sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın diğer modele geçiyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. İki model arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modelin ortasına geçiyorum. 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki bu tek trabzan yaptığımız noktaya sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane zincir çekmiştik kol altında. Onun orta zincirine bakın şu şekilde 1 2 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı gözeneğin zincirin içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Kol altında bir model daha elde etmiş oluyoruz. 2 3 bir zincir çekiyorum. Bakın koldan arkaya atlarken yapmış olduğumuz bir trabzan vardı. Onun tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. 1 2 3 1 2 zincir, 1 2 3 trabzan. Bir zincir çekiyorum. İki model arasındaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 trabzan. Arkadaki bütün modellere 6 modelimiz var zaten. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde batarak kol altı bölümüne gelelim, diğer kol altına. Arka bölümdeki son modeli yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
3 trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın bu arka bölümdeki bir tek trabzan yapmıştık. Ona sık iğne şeklinde battım. Bir zincir çektim. Bu kol altında da aynı diğer kol altında yaptığımız gibi çekmiş olduğumuz 3 zincirin ortasındaki zincire 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıp bir model elde ediyoruz. Üç trabzanı yaptım. Bir, iki zincir. Aynı zincirin içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Üç trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın kol altında bir tane model daha yapmış olduk. Tek trabzanın tepe noktasına batıp sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer ön bölümdeki modellere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyorum. Bir, iki, 3 trabzanı yaptım. Bu son modelimiz ön bölümde. 1, 2, 3 trabzan. Son trabzana da bakın bir adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk trabzana trabzan yapıyorum. Daha sonra belinden kavrayarak yaptığımız sırayı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 1, 2 zincir çekiyorum. Diğer 3 tane trabzana trabzan yapıyorum. 2, 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki modele geçiyorum. 1, 2, 3 trabzan yaptım. 1, 2 zincir. 1, 2, 3 trabzan yaptım. Bir sonraki modele geçiyoruz. 1, 2, 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. 1, 2 zincir. 1, 2, 3 trabzan. Kol altındaki modeldeyiz. Bakın kol altındaki modele de aynı şekilde 3 trabzanı belinden kavrayarak trabzan yaptım. 1, 2 zincir. 1, 2, 3 trabzan yaptım. Diğer modele geçiyorum. Artık arka bölümdeyiz. Arka bölümde devam edip sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Örgümüz artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekli yapıyoruz. İkinci sırada belinden kavrayarak yaptığımız şekilde sıraların iki sıranın tekrarıyla gövde boyu bitesiye kadar örelim. Gövde yüksekliği bittiği zaman buluşalım. Yeleğimizin yüksekliğini tamamlayarak geldim. Bakın hemen sayıyorum. Kol altından itibaren 2, 4, 6, 8 model yerleştirdim.
9. modelin belinden kavrayarak olan sırasını yaptım. Bir zincir çekiyorum. Son sıramızı yapıyoruz. Etek ucu olacak arkadaşlar burası. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanı olduğu gibi trabzan yapıyorum. Bu 2 zincirlik bölüme geçiyoruz modelimizin. Buraya 7 adet trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden 7 adet trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen iki model arasındaki boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir diğer modele geçiyorum. Bu iki zincirin üzerine de 7 adet trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İki model arasındaki boşluğa trabzan sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın bu şekilde son sıramızı yapıyoruz. Trabzanların ortasında hiç zincir çekmeden toplam 7 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir zincir, İtek ucunda son dilimli modeli yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7 trabzan yapmıştık başlangıçta da, buraya da bir adet trabzan yapalım. Ön patlarımız eşit olsun. Bakın dilimli halde etek ucunda uyguladık. Bu şekilde bırakıyoruz yeleğimizin boyunu arkadaşlar. Şimdi ön patlardan 3 sıra sık iğne gidip gelmek istiyorum. Ön patlarını yapalım. Bakın bu birer zincir çekerek döndüğümüz trabzanlar var. Oralara gözeneklerine birer defa batıyoruz. Bu trabzanlara birer defa batalım. İkişer defa batarsak çok geniş oluyor. 1 2 veya siz nasıl denk geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın kalın uç noktasına denk geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi tersine bütün sık iğnelere birer defa batarak etek ucuna kadar yapıyoruz. Bir sıra sık iğne yapalım bu ön patta. Uç noktasına geldim, bakın bir sıra daha sık iğne yaparak. 2 sıra sık iğnenin sonucunda bu şekilde bir görüntü oldu ön patta. Bu sırayı yaparken düğme için ilik biritleri de hazırlayacağız arkadaşlar. Oraya kadar düğme için yapacağımız yerleri belirleyelim. Bakın birisi uç noktasında, buraya yapalım. Geriye dönük olarak sayıyorum. Birisi de robo ortası olarak bu kısımda olsun.
bir tane de bunun orta noktasına gelecek yere düğme iliği hazırlayacağız. Hemen gözenekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Şu noktada diğer düğme için yapacağımız ilik yeri. Hemen oraya da bir işaret yapalım. Belki hepinizin işaret iğneleri yoktur diye ben ip ile işaret koymayı tercih ettim. Hemen bu ön patta son sırayı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk gözeneğe sık iğne şeklinde battım. İkinci gözeneğe sık iğne şeklinde battım. Bir, iki zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde yaptım. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Bir, iki zincir, aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum, ikinci gözeneğe geçiyorum. Bir, iki zincir, aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bakın bu şekilde çıtı pıtı bir sütaç yapalım. Ön sırada biraz dilim şeklini andırıyor. Etek ucuna da uyumlu olsun diye isterseniz düz sık iğne şeklinde de yapabilirsiniz. Bu şekilde ilk düğme biriti yapacağımız yere kadar devam edelim. Bakın ilk düğme biriti yapacağımız noktaya geldik. Buraya kadar iki zincirler çekerek aynı noktalara batarak yaptık. Buraya düğme biriti olarak 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın düğme için biriti hazırladık. Siz elinizde dikeceğiniz düğmeye göre bu 5 değil de 6 çekebilirsiniz. 4 de çekebilirsiniz. Düğmenize göre onu ayarlayın. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bir, iki zincir. Aynı noktaya batıyorum. Bir gözenek atlayıp ikinci gözeneğe bir, iki zincir. Aynı noktaya batıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bir, iki zincir. Aynı noktaya batıyorum. İpimiz karıştı. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe geçiyorum. Bakın burada da bir düğme için bir birit daha yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı gözeneğe sık iğne şeklinde battım. Bir atlıyoruz. İkinciye geçtim. Bir, iki zincir. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bir, iki zincir. Aynı noktaya batıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. Bir, iki zincir. Aynı noktaya sık iğne şeklinde battım. Bakın düğme iliklerinin arasındaki üçer tane bu çıtı pıtı modelden yaptık. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi bir sonraki ve son düğme biritini hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bitti bakın. Bu ipleri artık çıkartabiliriz.
Yakada uç noktaya geldik. Son gözeneği sık iğne şeklinde batıyorum. Yakanın çevresinde bir sıra sık iğne şeklinde devam ediyorum. Robaya başlarken ipin ucunda bu sık iğneyi yaparken iç kısımda götürelim. Örgümüzün görüntüsü temiz olsun. Boyun çevresinde düz yapıyorum bakın. Ön patlarda uyguladığım sütaçı burada uygulamıyorum. Boyun çevresinde sıra sonuna geliyorum. Bakın diğer ön patın uç noktasına geldik. Bu ön patta da diğer ön patta uyguladığımız işlemlerin hepsini yapacağız. Sadece düğme için birit açmayacağız. Hemen bakın ilk sıra sık iğnemi yapıyorum. Bütün gözeneklere batarak bir sıra sık iğne etek ucuna kadar yapalım. Geriye gelelim. Buradan tekrar bir bileti sizinle birlikte başlayalım. Yakanın uç noktasına geldim. Bakın bir sıra sık iğne gittim, geri geldim arkadaşlar. Burası bu ön pat için son sıra. Bu sırada aynı bu diğer ön patta uyguladığımız gibi 2 zincirden oluşan sütaç uygulamasını yapacağız. İlk gözeneğe batıyorum. Bakın ikinciye battım. 1 2 zincir, aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. 1 2 zincir, aynı gözeneğin içerisine batıyorum. 1 2 zincir, bir atlıyorum, ikinci gözeneğe 2 zincirden oluşan 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir gözenek atlayıp ikinciye geçiyorum. Bu şekilde etek ucuna kadar sütaç uygulamamızı uygulayalım. Düğmelerimizi de dikelim. Yeleğimizi bitirelim. Prenses yeleğimizin bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın düğmelerini de diktim geldim. Açılmış haliyle bir görelim. Bakın bu şekilde çok güzel bir yelek oldu. Gösterişli bir yelek oldu. Biritlere düğmeyi kolayca takabiliyoruz. Bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Bu sayılarla yaptığımız yeleğimiz bakın kol altından 23 santim yüksekliğini ölçüyorum. Kol altı yüksekliği bakın robadan itibaren 17 santim. Omuzdan itibaren yüksekliğini ölçüyorum. Uç noktaya kadar 28 santim. Kullandığımız ip ile bu sayılarda 3-6 aylık bebeklere göre oldu yeleğimiz. Bu yeleğimizin yanında bir de hırka yaptım arkadaşlar.
Bakın şu şekilde bir hırkamız var. Aynı modelden takım olsun istedim. Bu hırkamızı yapmak istiyorsanız bu hırkanın linkini açıklama bölümüne de ekleyeceğim. Bu videonun sonunda linke tıklarsanız da bulabilirsiniz. Siz de takım halinde oluşturabilirsiniz. Çok şirin ve şık bir yelek elde ettik bakın. İki farklı sıra halinde yeleğimizi tamamlıyoruz. Yeleğimizin arka görüntüsü de bu şekilde. Bugünlük de örgü anlatımımızı burada bitiriyoruz. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.